3 boyutlu manevra tesisatlarının ne kadar havalı olduğu yüksek ihtimalle Attack on Titan izlerken hepimizin aklından bir kez olsun geçmiştir. Bu alet çok estetik şekilde kullanılabiliyor ve bu yönüyle animenin seyir zevkini büyük ölçüde arttırıyor. Peki bu teçhizat nasıl çalışır? Hangi parçalardan oluşur? Nasıl mekaniklere sahiptir ve eğitim süreci nasıl geçer? Bu videoda bu soruları yanıtlayacağız ve sizlere bu aleti video sonunda aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde anlatacağız. Videoya başlamadan önce açıklama kısmından aktif olduğumuz diğer platformlara da ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Ayrıca içeriklerimizin devamlılığı için kanala abone olup videoyu beğenirseniz de çok memnun kalırız. İyi seyirler. 3 boyutlu manevra teçhizatı, devlerle savaşan askerlerin kullandığı bir silah ve aynı zamanda hareket sistemidir. Teçhizat, kullanıcıya 3 boyutlu bir alanda hızlı ve akrobatik bir şekilde manevra yapma imkanı verir. Teçhizatın ucunda bulunan bıçaklar, devlerin zayıf noktası olan boyunlarını kesmeye yarar. Her ne kadar teçhizat yetenekli bir kullanıcıya muazzam bir hareket kabiliyeti kazandırsa da hem güç hem de beceri gerektiren, her ikisinin de sürekli pratikle geliştirilmesi ve bilenmesi gereken zorlu bir sanattır. Teçhizatın temel parçaları şunlardır. El tutamaçları. Kullanıcının ellerine takılan ve teçhizatı kontrol etmeye yarayan mekanik cihazlardır. Tutamaçların tetikleri kanca atmak, gaz vermek ve bıçak değiştirmek için kullanılır. Kancalar. Tutamaçlar kullanılarak ateşlenen ve hedefe saplanan metal uçlardır. Kancalar kullanıcıyı hedefe doğru çeker veya hedefe tutunmasını sağlar. Kancalar teçhizatın en önemli parçasıdır çünkü kullanıcıyı havada tutar ve manevra yapmasına olanak tanır. Sıkıştırılmış gaz tüpü. Her kılıfın üzerinde bir tane olmak üzere 2 tane olan bu tüpler kancaları hem ateşlemek hem de geri çekmek için kullanılan sıkıştırılmış gazı depolar. Gaz tankı teçhizatın en kısıtlayıcı parçasıdır çünkü gazın bitmesi durumunda kullanıcı hareketsiz kalır ve titanlar için kolay bir av haline gelir. Bıçak kını. Kullanıcının beline takılan ve teçhizatın bıçaklarını barındıran metal kılıflardır. Bıçak kını kullanıcının bıçaklarını değiştirmesine veya yenilemesine imkan verir. Bıçaklar Paradis Adası dışında dünyadaki hiçbir yerde bulunmayan ultra sert çelikten yapılır. Teçhizatın en fazla kaynak tüketen parçası bıçaklardır. Çünkü titanların sert derisini kesmek için çok fazla kuvvet ve keskinlik gerekir. Bu yüzden teçhizatta yedek bıçaklar da bulunur. Teçhizatla yapılabilecek en basit hareket sadece bir nesneye kancaları hedefleyip ateşlemek ve ardından gaz mekanizmasını etkinleştirerek kendinizi belirtilen nesneye çekmektir. Ardından ipi çözerek ilerlemeye devam edebilir, kancaları kullanarak binalardan binaya zıplayabilir, duvarlarda koşabilir ve havada akrobatik manevralar yapabilirsiniz. Temel prensip basittir. Kancaları bir hedefe fırlatıp gazı açarak kendinizi hedefe doğru çekersiniz. Fakat ustalaşmak o kadar kolay değildir. Askerler genellikle daha karmaşık manevralar yapmak zorundadır. Kanca atışı sırasında hedefi doğru seçmek, doğru açıyla ve doğru zamanda kancayı fırlatmak ve gazı kontrollü kullanmak çok önemlidir. Tek kanca atışıyla basit bir şekilde ilerleyebilir veya çift kanca atışıyla daha karmaşık manevralar yapabilirsiniz. Slalom, 360 derece dönüş ve duvar koşusu gibi teknikler ustalaşmak için pratik gerektirir. Açık alanlarda kancaların ateşlenebileceği daha az hedef olduğu için daha dikkatli ve yaratıcı olunması gerekir. Bu gibi durumlarda kancalar bir titanın etini delip geçebilecek güçte olduğu için doğrudan titanları hedef almak daha mantıklıdır. Daha ileri teknikler arasında kancaları tek elle kontrol etmek veya seride G'nin bizlere gösterdiği gibi hala çekilirken yön değiştirmek gibi şeyler yer alır. Bunların ikisi de inanılmaz derecede koordinasyon ve refleks gerektirir. 3 boyutlu manevra teçhizatı eğitimi sadece 2 boyutlu hareketlerle sınırlı olan insanların 3. boyutlu hareket etmeye adapte olmalarını sağlayan zorlu bir süreçtir. Teçhizat özellikle üst düzey ayak ve beyin koordinasyonu gerektirir. Bacaklardaki fiziksel güç ve panik anında sarsılmamak için gereken zihinsel güç de bu teçhizatın kullanımı için çok önemli niteliklerdir. Eğitime katıldıktan sonra yapılan ilk şeylerden biri 3 boyutlu manevra teçhizatı uygunluk değerlendirmesidir. Bir nevi yetenek testi olan bu değerlendirme için animenin 3. bölümünde de gördüğümüz dikey manevra teçhizatı adı verilen özel bir düzenek kurulmakta ve asker adayları bu düzenekte yeteneklerini test etmektedir. Ayakta dik duramayan ve bu testi geçemeyenler eğitimden çıkarılır ve asker olma hayalleri de suya düşer. Serinin devamında ise bu teçhizatın farklı varyasyonları geliştirilmiştir. Örneğin teçhizattaki her şeyi aynı bırakıp yalnızca bıçakları Zoe Hanji'nin keşfettiği yıldırım mızraklarıyla değiştiren bir model mevcuttur. Bu özellikle zırhlı titan gibi zırhlı rakipleri etkisiz hale getirmek veya yok etmek için kullanılır. Serinin 3. sezonunda Kenny ve ekibinin daha sonradan keşif birliğinin de kullandığı anti-personel dikey manevra teçhizatı da bu varyasyonlara bir örnektir.
Bu alet insanlarla savaşmak için özel olarak geliştirilmiştir ve bıçaklar yerine ateşli silahlara sahiptir. Titanlara karşı neredeyse işe yaramaz ama insanlara karşı son derece etkilidir. İlk başta askeri inzibatın antipersonel kontrol ekibi tarafından özellikle keşif birliğiyle savaşmak için gizlice yaratılmış olsa da daha sonradan keşif birliğinin eline geçmiştir. Keşif birliğinin ellerinde teçhizata yıldırım mızrağı eklemesi de yapılmış. Bununla birlikte yarı otomatik tabancaların ve yıldırım mızrağının kombinasyonu teçhizatın piyade karşıtı, tahkimat karşıtı ve Titan karşıtı savaşta kullanılabilmesini sağlamıştır. Bugünlük bizden bu kadar. Daha fazla anime içeriği için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Attack on Titan videolarının devamını istiyorsanız yorumlarda bize bunu belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.